Tüm kanal sakinlerine ve beni ilk kez tanıyanlara buradan selamlar. İsviçre'de ilk senemi doldurmamın şerefine böyle bir video yapmak istedim. Bu videonun ana konusu İsviçre'de ilk senem nasıl geçti olacak. Geçen sene Mart ayının sonlarında İsviçre Sion'a taşındım. İnsan ister istemez önceki yaşamıyla burayı karşılaştırma, kıyaslama içerisine giriyor. Türkiye'de 34 senem geçti. Hırvatistan'da da 3 sene devirdim. Burası için cennet demek gerçekten de yanlış bir tabir olmaz. İsviçre'de yeni değilim. Daha önce de anlattığım gibi 2022 Tour de France için İsviçre'ye geldim ve burada 2 gün geçirmiştim. Yani İsviçre benim için tamamen yabancı bir ülke değildi. Daha önce geldiğim, gezdiğim ve araştırdığım bir ülke. Dediğim gibi ilk senemi doldurmuş bulunmaktayım. Bu video bir ara rapor gibi olsun istedim. İlk senem nasıl geçti? İyi, kötü yanlar neler? Beni en çok şaşırtan şeyler neler oldu? En favori şeylerim neler? Ve en yakındığım şeyler de neler? Bunlardan bahsedeceğim bir video olacak kısaca. Umarım anlatacağım şeyler sizler için de bir fikir oluşturmuş olur. İlk senem muazzam geçti diyebilirim. Buraya geldiğimden beridir çok fazla yer gezdim ve bunların sadece %1'ini videolaştırdım desem yeridir. İlk olarak buranın insanı ile alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Buranın insanı Hırvatistan'a göre çok daha soğuk. Fakat yardımseverler, hoşgörülüler, daha düşünceliler ve gerçekten mutlular. Buranın insanıyla yaşamak 6. aydan itibaren beni de değiştirmeye başladı. Açıkçası bunu hiç beklemiyordum. Türkiye'nin stresini, bana yüklediklerini Hırvatistan'daki 3 sene içerisinde de üzerimden atamadım. Daha tahammülsüz, çok daha çabuk tepki veren, reaksiyon veren bir insandım. Ama buranın insanının hayata bakışı, yaşayış şekli beni çok etkiledi ve değiştirdi. Velhasıl bir noktadan sonra fark ettim ki eskiden hemen çabucak verdiğim reaksiyonları artık vermez oldum. Dediğim gibi bu benim açıkçası hiç ummadığım bir şeydi. Sizlere bugün için Premier Lig misali bir top 6 listesi hazırladım. Seviyor, sevmiyor şeklinde ilerleyerek bunlardan bahsedeceğim bugün. Seviyor listemin top 6. sırasıyla başlayalım bakalım. Düzen. Buraya 2022 senesinde ilk geldiğimde beni en çok etkileyen şey kısıtlı yerleri gezdiğim için düzen olmuştu. Her yer aşırı simetrik, düzenli, her yerin bir intizamı var. Her yer çok keskin hatlarla belirlenmiş durumda. Yani ortada bir dağınıklık varsa bile yani o planlanmış düzen içerisinde bir dağınıklık var. Hiç dışarı taşan bir şey görmüyorsunuz İsviçre'de. Sınırlar çok net belirlenmiş, evler, yollar, tarlalar, bahçeler bunlar hep keskin hatlarla belirlenmiş durumda ve düzensizliğe yer yok. Örneğin bir bahçeniz var ve onu dağınık, kirli bırakıyorsunuz. Bunun cezası var. Gelip size ceza kesiyorlar. O yüzden herkes burada belirlenmiş kurallara ve düzene uymak zorunda. Yani bu düzen, intizam boş yere olmuyor. Bunun arkasında duruyor İsviçre hükümeti. Benim gibi simetrik takıntıları olan biri için de gerçekten hoş bir şey bu. Düzenin olması. Bunu gördükçe ferahlıyorum diyeyim yani. Sevmiyor listemin 6. sırasıyla devam edelim. 6. sırada uyuşturucu ve alkol tüketimi. Ülkede alkol çok ucuz. Ot içmek serbest. Hatta bu otları satan legal dükkanlar da var. Yani izin veriliyor satışlara. Gün içerisinde defalarca müptela, alkolik, dilenci, ayyaş, evsiz kılıklı, pasaklı insanlar, yani aklınıza gelebilecek her türlü insanla karşılaşıyorsunuz. Ve bu çok sıkça oluyor. Ben düzenli bir bisiklet kullanıcısı olarak çok gezdiğimden dolayı çok fazla şeye de denk geliyorum. Yani yerlerde bazen şırıngalar gördüğümde oluyor. Tabii bu tehlikeli bir şey ve açıkçası hoş değil. Bazı çılgın festivaller var burada ve o festivallere katılan insanlar, dışarıdan gelen turistler bazen şırıngalanıyorlar. Öyle söyleyebilirim size. Yani siz atıyorum bir festivale geldiniz burada ve o festivalde rastgele müptelanın teki size iğne batırıyor. Bu tarz vakalar var İsviçre'de. Tabii bunun önünü almaya çalışıyorlar ama ne kadar çalışıyorlar emin de değilim. Örneğin yanılmıyorsam Zürih tüm Avrupa'da en fazla kokain tüketilen şehir. Evet, böyle sıkıntılar var. O yüzden biraz da temkinli olmak gerekiyor ve bunlarla karşılaşmak da bazen can sıkabiliyor. Seviyor top 6'mın 5. sırasında cezaların caydırıcılık seviyesi. Düzenli bisiklet kullanan, ülke içi seyahatlerinin çoğunu bisikletle yapan biri olarak cezaların caydırıcı seviyede olması beni mutlu ediyor ve bir güven sağlıyor. Biraz trafikten bahsedecek olursam, eğer burada kurallar haricinde birine çarparsanız sizin hatanızsa bu. Gerçekten annenizden emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek demektir. O yüzden bu kuralların caydırıcılığı sürücüleri daha dikkatli olmaya itiyor. Tabii bu işin trafik tarafı. Bir de genel boyutu var. Genel olarak da zaten cezalar çok caydırıcı. Yani burada birine bir haksızlık yaptığınızda, bir suç işlediğinizde gerçekten hemen sizi alıp götürüyorlar. Özellikle deport ihtimali olan insanlar mesela
ama burada hiç bir olay çıkaramıyorlar. Ancak az önce bahsettiğim maddedeki gibi müptelalar, ayyaşlar, alkolikler böyle kafaları güzel gezdiklerinde etrafa sataşmıyorlar mesela. En fazla yaptıkları şey etrafa boş boş bağırmak, yani hedef göstermeden. Çılgınca bağırıyorlar, deliymiş gibi hareket ediyorlar. Yani bunlar yaşanıyor ama dediğim gibi ileriye varan bir olay yok. Zaten İsviçre bir polis devleti. Etrafta polisler geziyorlar ve uzun namlulu tüfekler var araçlarında. Herhangi bir ihbar geldiğinde hemen olay noktasına gidiyorlar. Sık kontrol var. Açıkçası cezalar da caydırıcı olduğu için bu ekstra bir güven sağlıyor tabii. Bu olayı seviyorum. Ben buraya geldiğimden beridir 2 tane ceza işledim. O da ikisi de trafik suçu. Birinde şehir gezerken tramvay durağından geçtim. Yani şehri daha öncesinde gezdiğimde insanların oradan bisikletle geçtiğini görmüştüm. O yüzden ben de bir sıkıntı görmedim geçmekte. Ama benim geçtiğim saatte bisikletli polisler varmış ve yolun sonunda hemen köşeye çekip 30 frank cezayı kestiler. Bir diğerinde de girilmemesi gereken bir yere girmişim. Yok hocam, bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Girilmez tabelası varmış ama ben fark etmedim. Yine bisikletli polisler sotelenmişlerdi köşeye. Yolun kenarında hemen beni aldılar. Zaten kafamı bir çevirdim, baktım 5-6 tane bisikletliye ceza kesiyorlar. Toplamışlar yani. Bazen böyle şeyler oluyor. Şu ana kadar sadece 2 tane cezayla kurtulmuş durumdayım. Genele bakacak olursam da Avrupa'da bu benim 5. senem ve henüz hiç kimseyle tartışmadım bile. Bu tarz olaylardan uzak duruyorum. Zaten yapıma aykırı yani. Sevmiyor topaltımın 5. sırasında yayaların lay lay lom özgürce takılması. İsviçre'de yayalar en öncelikli geçiş hakkına sahipler. Eğer yayaların geçme ihtimali varsa arabalar, motorlar ve bisikletler yavaşlıyorlar. Otobüsler ve tramvaylar biraz daha farklı işliyor. Onlar kafalarına nasıl eserse öyle hareket ediyorlar. Özellikle tramvayın durmak gibi bir olayı yok. Zil çalıp geçer. Otobüslerin bazıları eğer yaya geçidinde yaşlı varsa o zaman duruyorlar. Onun haricinde onlar da durmuyorlar. Ve yayalar bunların farkındalar. Bu ikisi hariç. Tramvayı kullanan insanların ceza kesme yetkisi bile var. Otobüs şoförleri keza trafik ışıklarını değiştirebiliyorlar. Bu iki aracı ayırmak gerekiyor. Konuya dönecek olursam işin yaya kısmında yayalar şöyle bir suistimale gidiyorlar bu öncelik olayını. Maalesef siz yaya geçidine yaklaştığınız zaman yavaşlıyorsunuz ama yaya geçmesi gerektiği hızda geçmiyor. Bu önceliği ellerinde telefona bakarak lay lay lom sallanarak adeta bir kaplumbağa gibi karşıdan karşıya geçiyorlar ve bekliyorsunuz yani. Bunu yapan yayalardan hiçbir şekilde haz etmiyoruz. Bunu söyleyeyim. Lütfen kendi temponuzda geçin. Ben mesela asla böyle bir şey yapmıyorum. Ben de yaya olduğum zaman karşıdan karşıya geçeceğimde kendi tempomda düzgün şekilde geçiyorum. Selamımı veriyorum ve geçiyorum. Budur. Evet, İsviçre'de selam veriliyor. Yani karşıdan karşıya geçtiğiniz zaman araca ufak bir elinize kaldırıp selam veriyorsunuz ki teşekkür ederim durduğun için gibi. Bu işi suistimal eden yayalardan hoşlanmıyoruz. Gelelim seviyor listemin 4. sırasına. Her türlü güvenlik ve kontrol mekanizmasının üst seviyede olması. Bu konu benim çok sevdiğim ve çok da önem verdiğim bir konu açıkçası. Çünkü ben karakterim gereği temkinli bir insanım. Durabileceğim kadar hız yaparım. Hiçbir şekilde riske girmem trafikte. Az riskle yaşamak benim mottom. Çünkü benim bir inanışım var. Bu da mantık çerçevesinde bir inanış. Mantıkçı bir insan olarak bunu benimsedim. Çok gezmeyi seven biriyim ve daha fazla gezip ülke görmem, şehirleri görmem, bu doğayı gezmem için en başında ne yapmam gerekiyor? Ölmemem gerekiyor. Ben ölümden korkan biri hiç değilim. Yani ölümün kendisinden asla korkmuyorum ama bok gibi ölmekten çok korkan biriyim. Çok da tırsan biriyim. Yani benim hatam yüzünden hiç olmadık bir anda saçma sapan bir trafikte düşmem, bir arabayı sollamam falan gibi bir durumdan ölürsem gerçekten çok üzülürüm. Onun için trafikte asla riske girmem. Örneğin paraşütle atlayış yapmam. Bu tarz olaylar bana ters geliyor. Çünkü gerçekten bir hayati riskiniz varsa ben oradan uzak duruyorum. Çünkü dediğim gibi gezmem için ölmemem gerekiyor öncelikle. O yüzden bu ülke benim için açıkçası biçilmiş kaftan. Çünkü burada her türlü güvenlik önlemi ve kontrol mekanizması üst seviyede. Burada aklınıza gelebilecek her türlü şey için inanılmaz bir denetim var. Tramvayların, trenlerin geçtiği rayların üzerine su cetveli koyarak milimetrelik ayarlamalar yapıyorlar. Yiyecek içecek denetimi deseniz üst seviyede. Herhangi bir usulsüzlükte acayip caydırıcı cezalar var. Bu benim birebir gözlemlediğim bir olay. Bir gün bir şehrin umumi tuvaleti var. Kullanılabilecek parayla giriyorsunuz işte 1 frank. 6 kişi denetliyordu arkadaşlar. 6 kişi ellerinde defter. Kimisi dışına bakıyor, kimisi kapısına bakıyor. Konuşuyorlar, istişare ediyorlar. Şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak diye. Şu olmamış, şu eksik falan diye 6 kişi tuvalet denetliyorlardı. Acayipler cidden bu konuda ve o yüzden başka ülkelerde çekinebileceğim çoğu şeyi burada gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Mesela teleferiye binmek gibi. Bugün de rüzgarlıymış bayağı. Şu saçlarımı toplayıp öyle devam edeyim.
Sevmiyor listemin 4. sırası çalışanların işe gelmeme özgürlüğü ve neredeyse buna hiç laf edilmemesi. Bu konu biraz enteresan. İsviçre'de çalışma sistemi yüzdelik dilimlere ayrıldığından dolayı insanlar saatlik çalışıyorlar. Mesela %100 çalışanlar, yani sözleşmeliler, haftada 2 gün izin yapıyor. %80 çalışanlar, benim gibi, haftada 3 gün izin yapıyor. %60 çalışanlar haftada 4 gün izin yapıyor gibi. Böyle devam ediyor. Yani siz paranızı çalıştıkça saatlik kazanıyorsunuz. Haliyle çalışan da işe gelmediği zaman işletme para ödemiyor. Ve bu durum işverenin işine geldiği gibi insanlara da işe gelmeme özgürlüğü tanıyor. Neredeyse tırnağım kırıldı, canım acıyor deyip işe gelmeyenler var. Ve yöneticiler de buna ses çıkartmıyorlar. Bu durum haliyle sürekli çalışan için bir yük olmaya başlıyor bazen. Bazen fedakarlıklar yapıp planlarını es geçiyorsun çalışmak adına. Çalıştın mı paranı alıyorsun. Orası ayrı konu. Burada asla para ödenmemesi gibi bir şey yok. Burada izin kullanmadığın zaman belli bir süre sana izin kullanmalısın diye diretiyorlar bile. Yıllık iznini zamanında belirlemezsen yöneticin sana diyor ki yıllık 5 haftalık iznin var. Lütfen izinlerini ayarla. Kullanmak zorundasın. İşin bu yönleri de var tabii. Bu işe gelmeme olayları biraz can sıkıyor. Seviyor listemin 3. sırası. İnsanlar aşırı hoşgörülü ve yardımseverler. Burada insanların hayattan gerçekten zevk alarak mutlu şekilde yaşadıklarını hissedebiliyorsunuz. Birbirlerine koşulsuz yardım ediyorlar. Örneğin bir tren hattına yetişmeye çalışıyorsunuz. Treni durdurun, kapıyı tutun falan demenize gerek yok. Biri sizin koştuğunuzu görürse hemen kapıda bekliyor ve kapının kapanmasına engel oluyor. Siz bir asansöre bindiniz. Asansörünüz tam kapanırken biri asansörü durdurdu. Hemen özür diliyor sizi beklettiği için. Ve sizin çıktığınız kattan yukarı çıkarsa tekrardan asansörü size geri gönderiyor. Burada özür dileniyor. Burada kusura bakmayın deniyor. Burada teşekkür ediliyor. Burada sokağa çıktığınız zaman hiç tanımadığınız biri size bakıp günaydın diyor. Tonla nezaket var bu ülkede ve siz ister istemez belli bir noktadan sonra amiyane tabiriyle yontuluyorsunuz arkadaşlar. Beni bu ülke yonttu ve uzun zaman önce kaybettiğim bazı şeyleri bana geri kazandırdı. Bu konuya açılışta ufak bir değinmiştim. Tekrar etmeyeyim. Ama özetle usta bir kasap gibi bu ülke benim sinirlerimi ayıkladı. Hoşgörü kısmı ile alakalı da birebir şahit olduğum bir anıyı paylaşayım sizle. Bir gün bir tren yolculuğundayım. Hemen çaprazında bir kız oturuyor. Kulaklıkları takılı, müzik dinliyor ve kitabını açmış kitap okuyor. Trene evsiz gibi pasaklı, kirli ve alkol aldığından hiç şüphe olmayan bir orta yaşlı bir kadın bindi. Ve gitti, onca boş yer varken kızın yanına oturdu ve ona bir şeyler anlatmaya başladı. Kız şöyle baktı ve biri ona bir şeyler anlatıyor. Kulaklıklarını çıkardı, kitabını katladı, ona döndü ve anlattıklarını dinledi. Sonra sorduğu sorulara cevap verdi, muhabbetine eşlik etti ve bu yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Biz olsak, yani ben olsam bundan aşırı rahatsız olurdum. Yani o anki konforundan uzaklaşıyorsun, yaptığın bir şey var ve biri geliyor saçma sapan sizle muhabbet etmeye çalışıyor. Anınızı bölüyor. Ama o kız bu anın bozulmasından hiç de sıkıntılı görünmüyordu. Yani bu hoşgörü gerçekten bazı dersler veriyor. Çok küçük yaştaki insanlar bile size bir şeyler katabiliyorlar burada. Yani bu insanların bu durumunu görünce insan haliyle yumuşuyor, daha hoşgörülü oluyor, hayata bakışı değişiyor. Sevmiyor listemin 3. sırası. İş kamyonları ve arazi araçları şehrin içindeler ve korkutucu derecede seri gidiyorlar. Maalesef ki bu konu gerçekten rahatsızlık veren bir durum. Kaldırımlara adeta sıfır giden büyük arazi araçları, kamyonlar, tırlar var. Ve şehir içinde izin verilen maksimum hızda ilerliyorlar. Bu araçların tabii şehir içinde bu kadar sıklıkla dolaşmasının sebebi ülkedeki inşaat çılgınlığı. Bu büyük araçlar bisiklet kullananların korkulu rüyası. Ben de açıkçası gördükçe çok çekiniyorum. Arkanızdan büyük bir kütle, büyük bir ses çıkararak geliyor mesela. Hocam o kadar değil. İnsan gerçekten ister istemez tırsıyor. Her ne kadar onlar da gözlerini dört açsalar da sonuçta şehir içinde kural sınırları dahilinde olmayan bir harekette birine çarpsalar başlarına çok büyük iş açılacak. Anlayabiliyorum bunu biliyorum ama bu durum yine de korkmamamızı engellemiyor. Tabii hızlı giden kamyonlardan bahsetmişken 2 tane de sarı terörden bahsedeyim şehirdeki, daha doğrusu ülkedeki. Bunlardan birincisi DHL kargo arabası. İkincisi de D-Post, yani ülkedeki ulusal posta servisinin araçları. Daha doğrusu şoförleri. Bunlar kaldırıma mı çıkmazlar? Aynalarına bakmadan sağa sola mı dönmezler? Yollara mı fırlamazlar? Her türlü hokkabazlık ve kurallara uymamazlık bu 2 sarı araçta var maalesef. Ülkedeki ayna konusuna da ufak bir değineyim. Siz araç kullanırken
mutlaka dönüşlerde aynaya bakmak zorundasınız. Çünkü sizden önce bisikletin geçiş üstünlüğü var. Önce aynanıza bakıyorsunuz, arkadan bisiklet geliyorsa hız kesiyorsunuz ve onun geçmesini bekliyorsunuz. Biz geçiyoruz, sonra siz dönüyorsunuz. Ama bu iki firmanın şoförleri maalesef bunlara hiç bakmıyorlar. Hiç kimse de umurlarında değil. Normal arabaları da umursamıyorlar. Enteresan buluyorum bunu. Ne kadar ceza yiyorlar bu konularla alakalı bilmiyorum ama en sevmediğim iki araç bisikletlilerin ve diğer insanların korkulu rüyası. Bu iki sarı kamyonetin şoförleri açıkçası maalesef. Seviyor listemin ikinci sırası. Ülkedeki ulaşım ağı. Ülkedeki ulaşım ağı son derece iyi örülmüş durumda. Bir yerden bir yere, hatta yani ülkenin bir ucundan bir ucuna yaklaşık 4 saatlik bir zaman diliminde ulaşabiliyorsunuz. Aylık abonmanlar var. Bunlara sahip olduğunuzda sınırsız ulaşım aracı kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. Ben mesela ayda 350 frank gibi bir bedel ödüyorum, sınırsız şekilde hareket edebilmek için. Bisikletim içinse yıllık 240 franktı yanılmıyorsam, öyle bir ücret ödüyorum yanımda bisikletimi trenlere vesaire bindirebilmek için. Bu aylık aboneliği aldığınızda neredeyse her şey sınırsız hale geliyor. Tüm trenleri, tramvayları, otobüsleri, finikülerleri, teleferiklerin bazıları ücretli oluyor teleferiklerin. Onları ayırıyorum. Tekneler, botlar, bunlara binebiliyorsunuz sınırsız şekilde. Telefon uygulaması var mesela. Oraya A noktasından F noktasına gitmeyi yazıyorsunuz. Mesela ben bulunduğum yerden direkt olarak buradaki otobüs durağının ismini yazdım ve geri kalan her işi app ayarladı. Adım adım nerede inmem gerekiyor, nerede binmem gerekiyor şeklinde bir güzergah bana hazırlıyor ve bu güzergah çeşitli şekillerde seçenekli oluyor. Ama size en kısa şekilde buraya nasıl varabileceğinizi de gösteriyor. Bu şekilde bir ağ kurulu. Önce trene bin, sonra tramvayla bir yol git, sonra otobüse bin, buraya gel. Mesela benim buraya son gelişim otobüsle oldu. Çok gezen biri için gerçekten muazzam bir durum bu. Benim de ülkede en sevdiğim şeylerin başında geliyor. Çünkü eğer GA'nız olmazsa, yani bu aylık abonmandan bahsediyorum, biletler gerçekten çok pahalı. Yani bir yerden bir yere gitmeye kalktığınızda özellikle 2 saatlik bir mesafenin bileti 40 frank 50 frank gibi bir şey oluyor. Yani hükümet sizi aylık abonmana doğru yönlendiriyor. Parayı ver kurtul diyorlar, işin özeti. Sevmiyor listemin ikinci sırası. Yolların delik deşik, yamalı bohça gibi olması. Burası bir bisiklet ülkesi olmasına rağmen maalesef inşaat çılgınlığı yüzünden her yer kazılmış, kapatılmış ama yollar açılmış. Hava şartları burada malum. Kar yağıyor, yağmur yağıyor, ertesi gün güneşli. Mesela arkamda görüyorsunuz şu anda taze 2 günlük kar var, yağmış ama bugün günlük güneşlik. Bu tabi sanırım yolların ekstra yıpranmasına yol açıyor. Maalesef ki bir sürüşe çıktığınızda lastik patlatma ihtimalini böyle %50-50 cebinize koyarak çıkıyorsunuz. Çünkü inşaattan dolayı sadece yollar bozuk değil, kamyonların bıraktığı vidalar, çiviler, aklınıza gelebilecek her şey var. Ve de buranın insanı dediğim gibi o alkol çok ucuz olduğu için nedendir bilmiyorum ama yola şişe atmak, boş bira şişeleri, içecek şişeleri atıp cam kırıkları yaratmak üzerine bir fetişleri var diyebilirim. Yollar düzenli olarak temizleniyor ama yani bir yere kadar oluyor ve her yere de erişemiyorlar. O yüzden bu inşaat çılgınlığı maalesef yolların delik deşik olmasına sebebiyet veriyor. İsviçre dersin, olmaz dersin ama maalesef hal bu. Bakalım ne zaman düzelecek diye bekliyorum ben de. Ve seviyor listemin bir numarasına geliyorum. Tabii ki de İsviçre'nin doğa güzelliği ve bunu koruma istikrarları. Yani şu gördüğünüz doğayı bir numaraya koymamak olmaz. Bu ülke cidden olağanüstü bir doğaya sahip. Geziyorum, görüyorum ve videolaştırıyorum. Yani o kadar fazla yer geziyorum ki videolaştırdığım kısım sadece bunun %1 kadarlık bir kesim. Gerçekten olağanüstü bir ülke ve olağanüstü bu manzaraya harika bir kararlılıkla sahip çıkıyorlar. Bunu çok takdir ediyorum ve kesinlikle hem bu güzelliği hem de koruma istikrarını bir numaraya koyuyorum. Gelelim sevmiyor listemin bir numarasına. Tahmin edeceğiniz üzere inşaat kirliliği. Evet, videolarımda da sık sık bahsettiğim gibi inşaattan yakınıyorum. Sevmiyor listemin 2 ve 3. numaraları da zaten ülkedeki inşaat çılgınlığıyla bağlantılı sorunlar. İnanın bana videolarda gösterdiğim inşaat kirliliği gerçekten var olanın, gözle görülenin 1/1000'i bile değil. Hangi şehre giderseniz gidin her yer kazılı, her yerde inşaat var, her yer restorasyon çalışmasında, her yer kazılmış, tekrardan asfaltla örtülmüş, toz, toprak, çakıl, vidalar ne ararsanız var. Yollar bariyerlerle çevrilmiş durumda ve bu durumdan dolayı trafik aksıyor.
anlatıyor net bir şekilde. Ve inanın bana bu inşaat çılgınlığından ötürü yerel halk, lokal insan bundan çok daha muzdarip. Ve maalesef bitmiyor da. Örneğin benim yaşadığım sokakta bir kazı çalışması var ve ben ilk geldiğimde orada kazı çalışması vardı. Ve inanın hala kazı çalışması var. Orayı bitiremediler arkadaşlar. 1 sene geçti. 1 seneden bahsediyorum. Ama bunu anlaşılabilir görüyorum. Çünkü bu kadar inşaata ülke çapında başlarsan muhtemelen yetişemezsin zaten her yere. Tekrar söylüyorum, ülkenin her yerinde aynı anda inşaata başlamak hiç akıl kârı değil. Ben bunu anlamıyorum, anlamayacağım da. Evet, top 6 listelerinin sonuna geldim. Bir bonus başlık ekleyeceğim ırkçılık konusunda. Eminim merak edenler vardır. Bu konuda da bir iki bir şey söylemek isterim. Ben burada hiç ırkçılık yaşamadım. Hiç ırkçılığa da denk gelmedim. Fakat buradaki lokal insanlar sizin yabancı olduğunuzu fark ettiklerinde... Wow, drone. Hello. Bir drone beni izliyor şu anda. Yani bir drone sahibi bu doğal güzelliği çekmeye gelmiş. Hakkıdır. Ne diyordum? Burada ırkçılık yok. Hiç denk gelmedim. Fakat buradaki lokal insanlar sizin yabancı olduğunuzu fark ettiklerinde sizinle ilk konuştukları halden daha farklı bir moda geçiş yapıyorlar. Yani böyle sanki üstlerine bir soğuk bir perde iniyormuş gibi bir his alıyorsunuz. Yani onu size hissettiriyorlar. Yani bunu hissettirmek amacıyla yapıyorlar demiyorum. Yapıyorlar mı onu da bilmiyorum. İlla yapan vardır ama genel olarak yapmıyorlar diyebilirim. Ve buradaki çoğunluk grup yardıma ihtiyacınız varsa yardım ediyor. Bir yer tarif etmesini istiyorsanız size yardımcı oluyor, tarifini yapıyor. Her türlü yardımseverliği gösteriyor. Hiç lafım yok. Ama o ilk samimi sıcak tavırlarından bir mod aşağı düştüğünü hissediyorsunuz. Herkes böyle demiyorum ama %50'lik bir kısma bu perde iniyor diyebilirim. Ama tekrar edeyim, ırkçılık yok. En azından ben denk gelmedim. Bu benim Avrupa'daki 5. senem. 5. seneme girmiş durumdayım. Hırvatistan'da 3 sene geçirdim. Orada asla böyle bir soğukluk yaşamadım. Yani bırakın ırkçılığı, asla böyle bir soğukluk yok. Hırvatistan'dayken sınır komşumuz İtalya ve Slovenya'ydı. Buralara da gittiğimiz oldu ve asla herhangi bir soğukluk görmedim burada da. Yani Akdeniz insanı olarak biz biraz zaten böyle daha ılımanız ya. Herhangi bir yabancıyı asla yadırgamayız. Daha böyle bizdendir onlar. O yüzden o Akdeniz tarafında, Avrupa'nın doğu tarafında bu soğukluğu asla görmedim. Ama burada yarı yarıya var. Bundan muzdarip olan, şikayet eden, yakınacak olanlar vardır. Açıkçası ben karakterim gereği hiç bundan etkilenmiyorum. Hiç de sorun etmiyorum. Ekonomi kısmına da ufak bir değineyim. Bir parantez açayım. Enflasyon rakamlarından, yükselmelerden, alçalmalardan ben anlamam. Babamla konuştuğum zaman genelde o bana rakamlardan bahsediyor. Sağ olsun, ona da selam olsun. Ben sadece markete girdiğim zaman neyin parası artmış, fiyatı artmış, neyin artmamış, sabit kalmış. Buna bakıyorum, buradan ölçüm yapabiliyorum. Bir sene öncesine göre aldığım su 1 frankken şu an 1.15. Avokado 1.60'tı geldiğimde, hala 1.60. Zeytinyağlar pahalandı. Zeytinyağı fiyatları 2-3 frank, 4 frank artan bile var. Yani pahalılık üründen ürüne göre değişiyor. Artan var, az artan var, sabit kalan var, düşen de vardır ama şu an hatırlamıyorum düşeni. Buradaki lokal insanların markete girdiklerinde hafiften söylendiklerini ara sıra duyuyorum ama pahalılıktan hafiften böyle bir şikayet var. Evet, bu İsviçre hakkında genel bir değerlendirme oldu. 1 senelik yaşadıklarımı sizlere anlattım, sizlerle paylaştım. Bugün hava çok güzel. Şimdi bu videonun bu kısmını bitirdikten sonra burayı gezmeye başlayacağım. Benden ve bu videodan şimdilik bu kadar. Siz de görüşlerinizi ve tecrübelerinizi yorumlara bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor.